Potsdam'dayız. Yani kaygısızsan gir bacım diyorlar sana. Kaygısız balık mı bu da? Kaygısız balık. Bu saraya taşınma kararı aldık. Şu an tam çok önemli bir noktada duruyoruz. C2 Almanca falan bilsem hepsini okurum. Aşırı keyifli. Yarım metre bratwurst var. Bizim zurna çünkü. Evet, 3. denememiz arkadaşlar. Biz her videoyu çekmeye çalıştıkça arkası toplanıyor ve ben hızlıca size ne dediğimi tekrar başa sarmak istiyorum. Çünkü çok önemli. İKEA videosunu izleyenler bilir. Biz yeni bir eve taşınmayı planlıyorduk ve evet, arkada gördüğünüz bina artık güncel olarak zayıf istermiş. Kırsala taşınaraktan cost effective bir tercih yaptık. Daha uzakta yaşıyoruz ama daha büyük bir bahçemiz var. Şimdi size göstereceğiz nelere sahibiz bu kararımızla beraber. Şöyle bir gezeceğiz sizinle. Ne diyorsun? Evet, evimizin ismi ne? Sans Soji. Öyle okunmadığını eminim. Çok daha Fransız bir şekilde okunuyor ama ben okuyorum. Sans Soji. Sans Soji. Soji. Tükürdük. Hadi gidelim artık. Arkadaşlar bugün Üçüncü evimizi tanıttığımızın 3. hali gibi bir de 3. defa bir açılış videosu. 3. defa bir açılış videosu çekiyoruz. Arkamda gördüğünüz saray Sanssouci ya da öyle bir şey sarayı. Potsdam'dayız. Potsdam'daki krallığın bilmem kaçıncı sarayının önündeyiz. Evet, burada kış bahçeleri var. Çin işte bahçesi var. Yok işte avlanma alanı var. Kraliyetin yaşadığı dönemde buralar onlara aitmiş. Gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Hava biraz soğuk. Bunun dışında yani Noel'in de sonuna yaklaştığımız için aslında Potsdam'da bulunan Noel pazarını da gezeceğiz ve hem de Hollanda mahallesine gideceğiz. Daha farklı yapılar falan var. Sizinle birazcık ufak bir Potsdam turu yapacağız diyelim. Bu arada buraya gelirken de Potsdam S-Bahn durağında indiğinizde otobüsler sizi direkt buraya geçiriyor. 695 ve 605 numaralı otobüsler direkt getiriyor. Yani yürümek zorunda da değilsiniz soğuk şartlarda. Hadi gidelim. Hadi başlayalım. Peki bu binayla alakalı bilmemiz gereken bir şey var mı? Bu binayla alakalı bilmemiz gereken şeyler şu. Bu bina 1740 yıllarında yapılıyor. Büyük Friedrich adını yaptırılıyor. Ve aslında yazlık saray. Rokoko tarzıymış. Ben de çok bilmiyorum tarzlarını ama Rokoko tarzıymış. Artık bence Rokoko'yu görünce tanırız Rokoko olduğunu ya. Sanssouci. Kaygısız demekmiş Fransızca'da. Binanın adı arkadaşlar şurada yazıyor zaten Ve Sanssouci. şurada gördüğünüz teraslar, bak şurada bir de şuradaki teraslar. Bir de şurada var aynen yukarıda. Bunlar şarap teraslarıymış. Yani kaygısızsan gir bacım diyorlar sana. Yani işte avlanalım. Adam haritadan gösteririz burada şu anda. Adam sırf kendine sarayın dışında, yani sarayın bir bahçesi var. Sarayın dışında da bir orman inşa etmişler. Ve o orman ya da o ormanı hani çevrelemişler, avlanma ormanı, yani kralın avlanma ormanı yapmışlar. Cidden tam bir böyle yaz, hani derssiz tasasız takılalım kanka. Ben diyorum ki Gitmiyor muyuz bizim saraya bu yaz? Hani bir daha evim olduğunda bak burada kanıt olarak tutalım. Ben de böyle yazı istiyorum evimin. Sadece kaygısız. problem yaratmayacaklar gelsin. Kaygısızlar gelsin, anladın mı? Hadi devam edelim bir bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Cidden bu kadar fazla merdiveni olan bir ev istiyor musun? Seninle Lidl'da alışveriş yaptıktan sonra poşetleri taşırız sarayımıza giderken. Yok ama şöyle bir havuz güzel olurdu aslında. Şöyle yazın değil mi? Yani işte dönemin şanslı insanları olmak gibi bir şey ama bir yandan şu an günümüze baktığımızda da bence öyle seçilmiş gerçekten şanslı ünlüler, selebritiler var. Ha o dönemin kralları, ha bu dönemin selebritileri yani bence diyorum ben. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şimdi selebritilik babadan oğula geçmiyor. Ama krallık geçiyordu. Abi şimdi bir şey söyleyeceğim yani çok böyle bir şey. Kim Kardashian'ın kızı olsan. O da mı artık geçiyor diyorsun? Yani evet Anadan abi kıza. artık sen doğduğun zaman ünlüsün ya. Vallahi ünlüsün yani. Böyle garip bir şeye gidiyoruz. Neyse havuzuma doğru gidiyoruz. Şimdi size bir Cıp cıp buraları yapacağız. göstereceğim. Evet. Ben bu kadar yavaş yüzen bir balık görmedim. Aa orada balık var. Tam şey ya. Tam benim en sevdiğim model. Yavaş. Cidden niye böyle yüzüyor abi? Kaygısız balık mı bu da? Kaygısız balık. Kaygısız sarayın kaygısız balığı olurmuş. Balık benden daha az. Hani kim hiç düşünmüyor. Soğuktan ölür müyüm, donar mıyım, aç kalır mıyım? Geleceğim, iş güç. Hiç Balığın hiçbir kaygı yok. Öyle ahenkle yüzüyor ya.
moda yok arkadaşlar. Gerçekten can bak bu kadar özendik, giydik, içimizde bir şeyler var falan. Hak getire. Soğuk. Almanya'da moda insanın üşümemesi için giymesi gerekenlerdir değil mi? Kesinlikle. Moda yok hatta bence. Giyinebilene de helal olsun diyorum yani. Bizim geçti artık, gitti. Belki sıcak mevsimlerde daha sonbaharda falan güzel oluyor buralar ya. Burası park arkadaşlar. Şurada bir bina daha vardı. Kaygısızın- Şurada saray vardı, deminki saray. Burada bir bina daha var. Müştemilat binası gibi. Burası da parkı. Aynı sarayın. Aynı sırada bu isimle arada. park diye geçiyor. Ama aslında şöyle Sicilya Parkı diye de geçiyor. Yani belli bir bölümü Sicilya Parkı. Ve şurada bir yerlerde birazdan bulabilirsek göstereceğim. Bir Medici ailesinden, bilirsiniz Floransa. İtalyan dizilerini izleyenleriniz bilir. Medici ailesinden bir vazo var. Onu da gösterelim. Ondan sonra da New Palace'a doğru devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz vazo. Sanırım çalışma olduğu için kapamışlar böyle. Ama burada da Sicilya Parkı'nda Medici'den gelen bir vazo varmış eskilerde buralarda. Belki de artık yok. Belki de artık yok. Belki de çalıp restore ediyoruz diye üstünü kapamışlardır. Olabilir mi? Böyle aşırı açık çiçeklerden oluşan rengarenk, büyük ağaçların olduğu ve harika bir atmosfere sahip olan. Buraya kış gelmemiş sanırım. Ha? Baksana hiçbir şey solmamış. Renk yok ama bahçede yani. Benim kafamdaki bahçe daha renkli bir bahçeydi. Öyle tabii ama sonuçta Tabii. kahverengi de değil yani yeşillik falan var gene. Şunlar gitmiş işte. Bunlar gitmiş. Onun dışında solmayan çiçekler ekmişler zaten. Yaz kış. İyi düşünülmüş. Kolaya Bahçıvan. kaçmışlar. Bahçıvan. Evet. Ya bu sıralar moda olmuş zaten. Hani Avrupa gezi videolarını izlediğimizde tam biz de hani sonuçta seyahat yani vlogları çekiyoruz ama gezgin değiliz ya da hani böyle çok bilgi aktarmıyoruz size. Ama çoğu yerde her yer bakım altında tekrardan hani şey yapıyorlar. İyileştiriyorlar yapıları vesaire. O yüzden Avrupa'da aslında seyahate çıkmadan önce bunları kontrol etmekte fayda var. Çünkü gerçekten düşünün gidiyorsunuz. Hatta geçen Roma'daki Trevi Çeşmesi bakımdaydı ve para atmak için sıraya falan girmeniz gerekiyordu. Böyle şeyler oluyor. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Açık mı diye emin olun. Sarayın en tekin olmayan yollarından gittiğimizi düşünüyorum. Tarihte tarihte belki de buralarda krallar fingir diyordu arkadaşlar. Böyle bomboş bir yerdeyiz ve bir sonraki durağımıza yürüyoruz. Bir sonraki durağımız neresi Onur? Neue Palace. Neue Palace'a gidiyoruz. Evet. Tabii biz arka yoldan gidiyoruz. Bu arada bir de orada başka bir yol var. Daha kalabalık. Tercih sizin. Demin gördüğümüz Schloss tam bahçenin yanında bir yer daha vardı ya hani. Evet. Bir bina daha var gösterdik. Onun belki de şu olabilir. Orangerie Schloss. Evet büyük ihtimal. Olma ihtimali var. Şimdi Neues Palace'a gidiyoruz. Eğer soldan dönersek Charlottenhof'a gidiyoruz ama biz yeni olanlara gideceğiz. Neue Palace. Hadi gidelim. Biz bu saraya taşınma kararı aldık şimdi de. Çünkü o saray fazla büyüktü. Yani 2 kişiyiz fazla geliyordu. Bu saraya taşınma kararı aldık. Öyle. Para çok olunca öyle oluyor işte yani. Çok şeyler olur ya böyle anlamsız hani fotoğraf çekilenler. Böyle heykelin yanında durur fotoğraf çek. Sanki böyle akrabasıyla fotoğraf çekilir gibi bir de Instagram'da paylaşırlar. Bu uyarlamadır. Hadi devam. Güzel şeyler çıkıyor. Ben böyle ihtişam görmedim. O kadar güzel ki hiç şaşırtmıyor bu mimari muhabbeti. Tekrar çok hoşuma gitti. Biz daha önce geldik ama çok yüzeysel gezmiştik bu kadar Bu kadar gezmemiştik. gezmemiştik. Buralara da gelmemiştik. Yani Berlin'e geliyorsanız zaten Berlin'e çok yakın bir mesafede olduğu için mutlaka gelebilirsiniz yani. Şu an tam çok önemli bir noktada duruyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi karşımızda, arkamızda gördüğünüz, evet arkamızda gördüğünüz sarayın girişi. Saraya giriyorsunuz. Şöyle çekelim hemen. Saraya giriyorsunuz. Sizi bu sütunlar ve böyle sağlı sollu 2 tane bina karşılıyor. Bu arkamızda gördüğünüz, Ece'nin arkasında gördüğünüz bina şu an üniversite, Potsdam Üniversitesi'nin senatosunun olduğu. Öğrenci değil. Öğrenci değil tabii ki. Başkan ve senatonun olduğu bina. Ama düşünün ki bir akademisyensiniz artık ömrünüzü akademiye adamış çok büyük bir ilimcisiniz, bilimcisiniz, profesörsünüz, nesiniz Ve sarayda çalışıyorsunuz. gibi. Yani aslında eğitime verilen önem tarihe verilen önem. Ve tam arkamızda şu an saray var. Yani kapıdan girdiğiniz zaman. Demin arkasını gördünüz siz. Evet, demin arkasını gördüğünüz sarayın. Şu an burada önündeyiz. ön tarafındayız. Müthiş ya. Şöyle bir bakın, şöyle bir bakın.
efsane ya. Cidden çok güzel. Cidden keyifli. Ve gerçekten evet. Buraya okumaya net gelebilirsiniz ya. Evet. Eskiden olsa gerçekten bunu düşünürdüm. O zamanlar ben çok düşünmüyordum postamı ama bu videoyu izleyen genç arkadaşlarımız varsa da okumayı düşünen falan Buraya cidden düşünebilirsiniz. Daha onunla ilgili de daha detaylı bir video çekeriz Potsdam'la ilgili. Evet, aynen Üniversiteyle öyle. alakalı. Şimdi şehrin içine dönüyoruz. Evet artık back to normal. Yoksa ağlayacağım ben birazdan yani. Hadi. Hadi. Arkadaşlar şimdi o gösterdiğimiz yerden çıktık. Üniversitenin içinden geçtik. En büyük dersliğin de oldu. Aslında Potsdam Üniversitesi'nin de burada gördüğünüz gibi böyle üniversitenin olduğu yere bakın. İşte size bundan bahsediyorduk. Şimdi biz bir otobüse bineceğiz. 50 dakika yürümeyelim dedik yere. Hollanda Mahallesi'ne gideceğiz. Hadi gidelim. Geliyor. Koş. Nereye gidiyoruz? Hollanda Mahallesi'ne gidiyoruz. Yani Dutch Quarter. Dutch Quarter'a gidiyoruz. Orası da bayağı büyük bir quarter yani. Bayağı dükkanlar, yeme içme yerleri falan var. Belki biz de böyle bir kahve içeriz falan bilmiyoruz. Ama Sana 6. William'ı göstereyim mi? göster. Bak. Antepli William. Antep. Canım sen. Hadi gidelim bakalım. Bir görelim neymiş Dutch Quarter arkadaşlar. Size bir şey göstermek istedik. Berlin belli bölgelerinde ve burada da görebileceğiniz gibi böyle halka açık kitaplık koyuyorlar ve siz okuduğunuz kitapları buraya bırakabiliyorsunuz başkası okusun diye ya da alıp okuyup geri koyabiliyorsunuz. Lyon Kulübü'nün yapmış bunu. Evet. Mesela içinde böyle kitaplar var. Bu da böyle size bir not olsun. İlginizi çekerse bakabilirsiniz. Evet. Güzel ya, güzel düşünüyor. Harbiden aldın kitabını, şurada hava güzel olsa çimeni çöm, oku, geri koy falan. Hani Biz neredeyiz şu anda bir de? biz şu an söylerken zorlanıyoruz. Hollanda Mahallesi'ne gidiyoruz ve orayı biraz turlayacağız. Daha sonrasında Noel Pazarı'na devam edeceğiz. Bir de buradaki Noel Pazarı'na bakalım dedik. Bir tanesine gidelim. Bu şekilde bakalım bizi ne bekliyor. Gidelim de görelim. Bu arada artık quarter'dayız. İstersen buradan sağdan da girebiliriz. Ya da ileriden sağdan da gireriz. İstersen bir sokak arasından gidelim. Ne diyorsun? Sokak arasından gidelim hadi. Niye öyle bak? Evet Ecem. Arkama dönüp şikayet etmeden yok değil mi? Yok. Burayı Karşıdan, gösterecektim. Evet arkadaşlar, Hollanda Mahallesi'ndeyiz resmi olarak. Tamamıyla aslında bu yapı size büyük ihtimal İngiliz şeylerini hatırlatıyor ama o zamanın Hollanda yapılarıymış bunlar. Ve böyle yaklaşık bir 4-5 sokak, yani koca bir alan Hollanda Mahallesi ya da Dutch Quarter. Dutch Quarter olarak geçiyor. Bilmiyorum, tatlı, güzel Şöyle bir biraz oluşum hali. dolaşacağız etrafında. Evet. Bir de birkaç tane kafe var, onlara bakacağız. Evet, bir bakalım, belki gezeriz. Direkt aynen pazarına da gidebiliriz, Noel Pazarı'na. Çünkü hemen şurada bir tane Noel Pazarı da gördük. Yani biraz şey olacak, spontan olacak. Bak. Döndük, içeriye girdik ve birçok kafenin, restoranın olduğu o Gel yürüyelim meşhur yani. sokağa çıkmış olduk. Belki de işte çok güzel. Dondurmacı var çok fazla. Evet ama Yani- kapalı her yer ya. Her yer Baksana. kapalı, aynen öyle çok. Ama şeyleri çok güzel, pencereleri de. Bu arada. Yani değişik bir hava almak isteyen, farklı yapılar görmek isteyen, olduğu yerden sıkılan herkes buraya yakınsa gelebilir bence. Ya da gelmişken de görebilir. Yani fotoğraf çekimi yapmak için bence çok tatlı bir hani ışık diyorum, renkler var. Ama öyle çok ışık yok gerçek kış vaktindeyiz. Yazın gelin. Ay kışın da güzel tabii bence. İşte biz bunu kışın çekiyoruz ki insanlar bunu görsün, ilkbahara plan yapsın diye. Evet tabii ilkbaharda. Ama kışın da güzel canım. Keyifli oluyor. Bir glühwein'inizi içersiniz tabii yani. Ama öyle çok rahat dolaşamıyorsunuz işte şekiller gördüğünüz gibi yani. Hadi gidelim bakalım neler varmış başka. Çok tatlı. Baksana, göstersene biraz. Kafe var hemen dışarıda. Ağacı süslemişler. Bush Amore denilen çok tatlı köşede bir. Kafe gibi ama aynı zamanda şey de. İçeride şapka mapka satıyorlar. Bak böyle şeyler satıyorlar. Bremen mızıkacılarında gördüğümüze göre. Mesela şu köşede şey var. Brunch Disco. Bak uçan Hollandalı. Bar pop şeyden gönderme. Uçan Hollandalı. Fliegen de Hollandia. Evet, ne var? Nereye gösterdin? Şurası çok hoşuma gitti. Hem fontu çok güzel tasarım olarak. Evet. Brunch Disco Bistro. Burası da güzelmiş. Brunch Disco Bistro. Ama her yer kapalı abi. Yani gerçekten hani... Şurası açık, köşe. Neresi? Orijinale şokolade. Bir bakalım. Şöyle bir yer açık. Ama ya Onun beni dışında- çok cezbetmedi şu an. Evet. Şöyle bir kenarıya gidelim, bir karar verelim ne yapacağımıza. Pop yapabiliriz. Pub yapabiliriz. Bir de çok fazla seçenek var. Bence sokaklarda birazcık kaybolalım. Hem
oturduk. Biz burada çok fazla Fransız ve Alman restoranı var. Öyle biz İtalyan çok seviyoruz. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Çıkışta da gösteririz restoranı size. Buraya gelirseniz burada da yemek yiyebilirsiniz. Fiyatları gayet uygun Berlin'de Fiyatları da özellikle. uygun. Hem de çok fazla çeşit var. Gerçekten sadece pizza değil. Arkaya çevirirsen gerçekten hani burada gnocchi'ler falan var. Hem de güzel oynayalım. Vegan işte ne içeriyor diye göstermişler. Renklere göre böyle şey yapabiliyorsun sonra. İsmi burada yazıyor. Restoranın adı bu. Gelirseniz yersiniz. Güzel. Hem de fiyatları uygun. Hem de Christmas pazarına da çok yakın. Hadi biz bir şeyler yiyelim. Sonra size gösterelim ne sipariş ettik. Birçok seçenek vardı ama biz pizza istemiştik. Quattro formaggi ile pizza sucuk. Pizza sucuk da öyle sucuk değil yani. İçinde gerçekten zeytin var arkadaşlar. Bir de mantar falan var. Peynir. Yemekler var. Biz şimdi yiyelim sonra. Bir dene bakalım. Biliyorsun bu insanlar bütün öküzlüğünü görsünler. Hı? Amacım bu mu? Evet. Sıcaklıktan yiyemedim bu arada. Ama hamuru falan müthiş. Biraz soğusun. Rahat rahat yeriz. Mükemmel. Afiyet olsun. Ece Hanım. Bu Hollanda mahallesinden dümdüz devam ettiğinde gerçekten sonu olmayan upuzun bir Bu arada çok uzadı yani Noel Weihnachtsmarkt. pazarı ve etraf dükkanlarla dolu ve biz de bir eski bir kitapçı bulduk içeride. Şöyle bir Kitaplar yer. 3 euroya 1 euroya falan satılıyor ve kendimize kitaplar aldık. Böyle bu sanat, biraz sanat, Budist dönemiyle alakalı İngilizce işte böyle. Daha sonra böyle farklı kitaplar aldık. Bunları kütüphanemize koyacağız. 3 euro arkadaşlar. Yani yemin ediyorum şu C2 Almanca falan bilsem hepsini okurum. Aşırı keyifli. Bir daha gelip alır mıyız? Bir daha geliriz buraya. Biraz daha dolaşalım hadi. Dolaşalım hadi. Ondan sonra dönüş artık. Evet, en sevdiğimiz yerden sesleniyoruz. Noel pazarından sesleniyoruz. Arkamızda evet. ağacı görüyorsunuzdur. Evet, zaten devamlı bahsediyor olacağız isminden de ama Hollanda mahallesine yakın olan Noel pazarındayız şu an ve cidden böyle bir sokak boyunca upuzun bir Noel pazarı ve ilginç bir şekilde bizim dikkatimizi çeken, şimdi tekrar geri gireceğiz ama etrafta da dikkatimizi çektik. Ufak ufak çünkü başka Noel pazarları da var, sadece burası değil. Fiyatlar genel olarak Berlin'in içine kıyasla çok ucuz. uygun ve Çok ucuz. evet çok değişik şeyler var. Çok tatlı bir yer gerçekten. Hadi gelin hep beraber nasıl bir Noel pazarı Ece Hanım. Yes. Etrafa bakıyorum neler var diye. Gerçekten çok fazla çeşit var. Bayıldım ya. Evet. Gerçekten Şöyle harika. yiyecekler var. Evet. Burada da var. Bu arada Her yerde- vegan çeşitler yine burada da var. Sebze. Birkaç tane böyle çocuklar için oyuncak da var ama öyle bir çok oyuncak çeşitli tarzı bir Oyuncak şey değil yok. de daha çok yeme içme Yeme içme diyelim. var. Ve zaten girdiğiniz zaman ilk başta çok güzel bir Noel ağacıyla şöyle tarihi bir kapı karşılıyor sizi. O yüzden diyorum ki devam edelim. Bir sokağın sonuna kadar yürüyelim, neler varmış görelim. Sokağa girdik arkadaşlar. Muhtemelen birer tane glühwein içeriz. Ama bu pazarda ünlü bir şey varmış bu arada. Ne varmış? Blueberry'li, orman meyveli şarapmış. Bir onu içeriz, deneriz. Onun dışında pizza yediğimiz için çok aç hissetmiyorum. Ben gezmekten yanayım. Evet. Bayağı burada el işi var. Evet, gerçekten fazla el işi var. Ve sokak genel olarak Bizden hani sanki güzel orta yerde. çağ gibi. Demin sen bir şey söyledin ya, çok mantıklı geldi. Hani Batı Berlin'le Doğu Berlin'in karışımı gibi cidden. Hani etraf böyle apartmanlar sade, böyle çok şey değil. Evet. Ama güzel şeyler var, ilginç şeyler var yani dükkan olarak da. Ya şu her yerde satılıyor. Bizim kızı alsak acaba tepkisi ne olur? Dı yapan mı? Evet evet, kafayı yer herhalde. Şöyle bir tane vurur kafasına geçer. Burada bak seramikler falan var. Seramikler var. Bu arada arkadaşlar Churros var. Glühwein de var. Tabii sadece orman meyveli olan değil de hala fiyat uygun be. Yarım metre bratwurst var. Bizim zurna gibi.
Çok hoşuma gitti. Ya şimdiye kadar en favori Christmas pazarı olma ihtimali var. Littenberg'den sonra neden derseniz. Alan geniş. Kimse kıç kıça girmiş duruma değil. Rahat rahat yürüyorsunuz, ediyorsunuz. Christmas ruhu. Christmas ruhu yaşıyor. Bak burada gene bir tütsücü var. Evlerin şeyle. Çok tatlış be. Salam çadırı. Salamlı hütte. Salam çadırı arkadaş. Komple salam. Benim rüyaların Domuz. saçmalık Made by serisi. domuz. Çok güzel bir yer Ne bulduk. diyorsun? Wow. Ay tam benlik bir tezgah denk geldik. Bu arada bende bu şallardan var. Hani Hintlerin olduğu yerlerde de pakiler çok fazla üretiyor bunlar ve her yerde bulunabilecek şallar değil bunlar arkadaşlar. Ve 25 euroydu galiba değil mi? Önceden Evet, 45 euro, şimdi 45'miş, 25 euro. 25 olmuş. Şahane bir yere denk geldi. Burası da sarımsak çadırı. Yani burada çadır. Burada sarımsak ekmek çok şahane oluyor var ya. Gelirseniz yiyin. Burada çadır sistemine geçmiş. Mantıklı. Ve çok geniş alan ya. Evet, sokak yani aslında. Evet 2 komple saat içinde. yola değer yani bizim oturduğumuz yerden. Çünkü en son Christmas pazarına gittiğimizde zar zor Bak yürümüştük. gene ve hiç bir rahat domuz değildi. çadırı arkanda. Kokusundan belli ya. Şurada bir şeyler içebiliriz diye tahmin ediyorum. Ben sıcak çikolata içmek çok istiyorum. Hadi gidelim. Bakalım. Ama bu Oğuzhan'ın aldığı gibi değil. Ne bu? Ama evet onun sıcak çikolata istedim. Bizim de Bir dene bakalım. aynı kokmuyor. Alkolü çok yoğun geliyor. Oğuzhan'ın istediğinde Littenberg pazarındaki o kakaolu Amaretto'da alkolün tadını almıyordu. Ve şu an alkol diye bağırıyor yani. Başarısız yani. Başarısız ama olsun. Sıcak çikolata içmek istedim. Alkol tüketmek istemedim ama dedim bir şans vereyim Amaretto sıcak çikolatasına ama hayır. Arkadaşlar bana Olmamış. İçeride oturma yeri vardı girdiğimiz yerin. Orada güzelce ne içtik. Bu arada gerçekten hamur kokuyordu. Bir de ya içerisi çok güzel. Kül tablası falan koymuşlar. Sigarayı bıraktık içmiyoruz. Bizim dışımızda kimse de yani kimse Bir de sigara şöyle bir şey içmiyor. var yani hem kapalı alan olup hem sigara içilen yer bulamazsınız burada. Evet yani. Hani Bir de Weihnachtsmarkt'ta bulamazsınız özellikle. yani ilginç öyle bir deneyimdi. Neyse Amaretto'nun tadı bir önceki içtiğimize kıyasla daha kötüydü ama yine de içtik iyiydi. İdare eder. Öyle değişiklik olsun dedik. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Devam ederiz işte. Çok güzelmiş cidden şeyler. Değil mi? Güzel. Bak Glühwein rumlu 3,5. Rumsuz 2,5. Çok abi. Bir de mesela ben demin kakao içtim işte. Amarettoluydu gerçi. 3 euro. Alkolsüzü. Kahve. Abi fiyatlar Uygun. Bayağı uygun. uygun. Gerçekten uygun. Berlin'e göre çok iyi. İnanılmaz. İnanılmaz. Bundan sonra bizim ikinci ev postam. Bizi ararsanız postamda bulursunuz arkadaşlar. Haydi devam edelim. Ne dedin demin? Kül tablasındaki izmaritleri alıp yutacağım yani. Bazen vuruyor böyle işte. O yüzden yapabilecek bir şey yok. Ya Boş. biz günde 40 dal içen insanlarız normalde. Normalde öyleydik. Stresi günde 2 paket normal. Ne kadar oluyor? İşte cuma yani bir hafta olmadı. 5-6 gündür bıraktık sigarayı. Ben günde bir tane yine Böyle içiyorum. takılıyoruz yani ama işte bazen vuruyor. Özellikle böyle alkolün koktuğu, bana her şey seni hatırlatıyor tarzı ortamlarda. Tamam da şimdi şuradan bir yazalım. Normalde örnek veriyorum 2 bardak Glühwein içeceğimiz zaman biz net kafadan 2 İki paket paketle sigara yanımıza gidiyorduk. Evet 2 pakette. Şu an hani örnek veriyorum gayet iyiyiz bence. 2 paket kârdayız. Evet. Yani hani Ciğerlerimiz temizleniyor. İnşallah uzun yaşarız. yoksa hayattan alacağımız var yani. ya o sigarayla olmuyor birazcık. Sırf sigara değil. Yediğimiz, soğuduğumuz falan ne bileyim stres her şey. Bu arada burada çalışma var diye büyük ihtimal. Şuraya çek istersen. Orada bitti Weihnachtsmarkt. Evet. Şurada ileride de bir daha var ama burada çalışma var diye büyük ihtimal bu sokağa kurmamışlar. Aslında şu kiliseye kadar ileride gördüğünüz gözüküyor mu bilmiyorum ama Evet, bir yerde devam bir tarafta ediyor. şey Noel ağacından başlıyor. Şeye kadar gidiyor işte kiliseye kadar gidiyor. upuzun gerçekten harika. Açık alanda olması da iyi. Sıkılmıyorsunuz da çünkü etrafta normal mağazalar da var. Bir de güzel yanı buranın hep böyle 2 katlı, 3 katlı yapılar olması. Evet daha Basit işte değil hani yani.
Küçücük. Demin dediğim o. Sanki Doğu Berlin'le Batı Berlin'in karışımı, aynı zamanda Orta Çağ gibi. Aynen. Bayağı keyifli bir yer yani. Cidden tavsiye ederiz Berlin'e gelenleri. Potsdam'ı görmeye de. Evet, çanlar çalıyor, evinize gidin diyorlar sanırım. Şurada bir de şey deneyelim. Normal Glühwein deneyelim. İsveç yok. İsveç Glühwein'den deneyelim. Doğru, evet. Ondan Blueberry. sonra da yavaş yavaş kapanış Evet, yaparız. bir de onu deneyelim. Gerçi çok şeker üstüne şeker alacağız gibi olacak ama bir deneyelim gelmişken. Çünkü Berlin'deki Glühwein satan yerlerde bu Bunlardan orman yoktu. meyveli hiç görmedik. Aynen. Bakalım bir de onu deneyelim. Hadi. Hadi bakalım. Bu arada Brandenburger açımdır. İsmini okuyamadım sokağın ya. Bu arada izlenimlerinizi alalım. Nereye özel bir sıcak şaraptı bu? Ve fiyatı nasıl? Ay imdat, içime bir şey girdi. Fiyatı ne kadar? Bu İsveç'e özel glögg diye bir şeymiş. Fiyatı 4 euro bu böyle. Fan'da da 1 euro 5 euro. Çok ucuz. Berlin'in içine ne kadar? Berlin'in içinde 5 euro Glühwein sıcak şarap. 5 euro da fandını alıyorlar. 10 Düşünün euro yani. veriyorsunuz yani. O yüzden çok uygun. Bu da orada okuduğum kadarıyla. Tadı nasıl? Şimdi sıcak şarap normalde sıcak şarap şaraptan yapıldığı versiyonuyla baharatlar ve üzümün şeyi Evet, var. aha. Bu beer yani Blueberry falan. blueberry aynen hani genel o Orman familyada meyveleri. orman meyvelerinden üretilen bir şarap İsveç'in usulü. O yüzden şu an şekerli. Biraz daha. Tamam. Okey. Tam bir aslında şeyin içine şeker katmışın gibi Anladım. sıcak şarabın içine. Anladım. Bizim o şeyde Üzüm değil yani. Ikea diyorum. Littenberg Noel Paza videomuzda içtiğinize de benzemiyor. O çok acıydı, romluydu falan. Bu tamamen ekşi biraz ama bir de şekerli. Daha tatlı aslında. Şeker değil bakalım. tatlı. Afiyet olsun Onur Bey. Ama denemenizi tavsiye ederim. Eğer postama geldi. Ikea diyasım geldi. İsveç. İsveç şarabı. Ikea şarabı. İsveç şarabını. İsveç sıcak şarabını deneyin. Okey, o zaman buraya Evet. geldiklerinde eğer Noel'e denk geliyorsa içmelerini öneririz. Bu arada zaten gerçekten her yer kapalı. O yüzden de en güzel aktivite belki de şu an bu. Yemeği Aynen öyle. izledikten sonra. Öyle diyelim. Vedalaşalım. Hadi. Ve vedalaşma vakti geldi. Videonun sonlarında konuşamadığım için kusura bakmayın. Neden sizce dikkat dağınıklığım böyle az safhada ve konuşamıyorum. Yine şey demeyin yani bu kız hiçbir markayı okuyamıyor, şaka mı falan. O şekilde bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım keyif almışsınızdır gezimizden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı. Bizi sevmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. Glühwein'e üfleyen ilk insan benimdir soğusun diye. Of ya. Güzel mi? Anlayamadım ya. Çok tatlı. Ama kötü değil. Fena değil, güzel. Ama ben karanfili çok seviyorum Glühwein'de. O yüzden biraz... Ama güzel, denemeye değer. İsveçliler selamlar.